Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Şöyle alize, diva, farklı iplerle de yapabilirsiniz. Tığım da şu şekilde 1,6 milim. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet, sarı ipimi aldım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Şimdi en baştaki zincirimin içinden tığımı geçiriyorum. Ve burada şu şekilde kaydırma tekniğiyle ipimi buraya sabitledim. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Bu oluşturduğum halkamın içine trabzanlar yapıyorum. İkili trabzan yapacağım bu şekilde. Halkamın içini trabzanlarla dolduracağım arkadaşlar. Toplamda 24 trabzan yapacağım zincirimle birlikte. Şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet, 23 tane trabzan yaptığım zincirimle birlikte 24 oluyor. Burada en başta yaptığım zincirin içinden tığımı geçiriyorum. Kaydırma tekniğiyle bu şekilde sabitledim. Bir tane zincir çektim ve sarı ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Evet, ikinci rengimi aldım. Şöyle bir kilit zinciri yaptım. Bakın şuradan bir tane trabzanın tepesinden ipimi geçirdim. Ve buraya şu şekilde sabitledim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Buradan sayıyorum 1, 2, 3. trabzanıma sık iğne ile şu şekilde sabitledim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.'ye. Bakın bu şekilde 8 tane zincir halkası oluşturacağım. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, halkalarımı oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.'yi de şu şekilde şuradan en başta başladığım yerden şuraya şöyle arkadan tığımı geçirdim. Ve bakın bu şekilde kaydırma tekniğiyle sabitledim. Şimdi mor ipimi arada gizleyeceğim. Şöyle zincirlerimin içine geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. İkili bir trabzan. Tekrar tığma ipimi aldım. 2, 3 tane bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Aynı yere 3 tane daha trabzan yapacağım. İkili, 2 ve 3. Bakın bu şekilde bir zincir ve aynı boşluğumun içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Hemen yan tarafa geçtim. Bir sık iğne, bir zincir. Tığma ipimi aldım. 1, 2, 3 tane trabzan, 1, 2, 3 zincir. Tekrar tığma ipimi alıyorum. 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum burada ve tekrar sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde. Bu şekilde bütün zincirlerimin içine çiçeklerimin yapraklarını oluşturacağım. Şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bütün zincirlerimi doldurdum. Burada en son bir zincirimi çektim. Ve yine burada da sık iğnemi yapıyorum. Bakın sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çektim ve ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde
Orta kısmım oluştu. Şimdi bir diğer rengimi alacağım. Evet, şimdi yeşil ipimi aldım. Bakın motifimin arkasını çevirdim. Burada yeşil ipime bir kilit zinciri yaptım. Bakın şurada kilit zincirim var. Şuradan motifimin tam şu yapraklarımı yaptığım kısımdan bir tane, bu taraftan iki yaprağımın ortasından iki tane ilmek alıyorum. Bakın şu şekilde. Burada yeşil ipimi aldım ve içinden geçirdim. Şöyle buraya sabitlemiş oldum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki orta kısımdan yine aynı şekilde bir sağdan bir soldan ilmek alacağım. Bakın şu şekilde sık iğne ile sabitledim buraya. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve bir sonraki yapraklarımın son ilmeklerini şu şekilde aldım arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. İçinden geçtim. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın şöyle arkasından göstereyim. Bu şekilde bütün yapraklarımın aralarına 5'er zincirle sabitleyerek devam edeceğim. Şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Bakın en son 5 zincirimi de çektim. Şu başlangıçtaki zincirimin içinden şöyle buraya kaydırma tekniğiyle kaydırdım ve sabitledim. Şu şekilde. Şimdi burada şu arkadaki yeşil ipimi de gizleyeceğim. Bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Zincirlerimin içinden 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Yine aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, ve 4. Bakın bu şekilde bir zincir. Yine zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde. Evet, bakın bu şekilde yeşille yaprağımı oluşturdum. Sık iğne ile burayı kapattıktan sonra tığma ipimi alıyorum. Burada bakın hemen şu yaprakların birleştiği noktada şuradan tığımı geçirdim. Ve buraya şöyle ikili bir tane trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar bir yandaki zincirime geçtim sık iğne ile. Şöyle burada yine bir zincir. 4 tane ikili trabzan yapacağım. 3, 4. 1, 2, 3 zincir tığma ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane trabzan, bir zincir ve yine burada aynı boşluğumun içinden bakın sık iğne ile bu şekilde kapattım. Yaprağımı tamamladım. Şimdi burada bir yana geçmeden önce tığma ipimi alıyorum. Şu ortada birleşme noktasından şuradan tığımı arkadan geçirdim. Buraya ikili bir tane trabzan yaptım bu şekilde. Şimdi bir diğer boşluğumun içine geçtim. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir ve yine 4 trabzan şu şekilde yaprağımı yapacağım. Bütün çiçeğimin etrafını bu şekilde çevirerek tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen o kısmı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bütün yapraklarımı yaptım. Yine en son
Yaprağımın sık iğnesini yaptım. Burada tığımı ipimi alıyorum. Şuradaki en son birleştirme noktamdan tığımı geçirdim. 2 2 1 ikili trabzan yaptım. Burada şu en başlangıçta yaptığım sık iğneden şu şekilde kaydırma tekniğiyle sabitledim ve buraya bir zincir çektim. Yeşil ipimi de burada kesiyorum arkadaşlar. Bakın modelimin orta kısmı oluştu. Şimdi bir diğer rengimi alacağım. Evet arkadaşlar, bakın burada krem rengi ipimi aldım. Bir tane kilit zinciri yaptım. Yine motifimin arkasını çevirdim. Aynı şekilde şuradaki boşluklarımdan iki yaprağımın sık iğne ile yaptığım kısım, bir sağdan bir soldan alıp yani tam ortasından şu şekilde ipimi geçirdim ve ipimi buraya sabitledim. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 tane zincirim var. 6 zincirimi çektim. Bir sonraki yapraklarımın tam orta kısmından yine aynı şekilde bir ilmek sağdan, bir ilmek soldan şu şekilde aldım ve sık iğne ile sabitledim. Bakın şöyle tekrar 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim ve yine aynı şekilde tam orta kısmına şu şekilde 2 ilmek aldım ve sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde 6'şar zincir olarak bütün etrafını çevirip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde yine 8 tane 6 zincirim olacak. Burada yine şuradan tığımı geçirdim ve buraya şu şekilde sabitledim. Bir tane zincir çektim ve zincirlerimin içine geçtim. Bir sık iğne yaptım. 2 ipimi arada gizliyorum arkadaşlar. 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım buraya. 1 2 3 zincir çektim ve hemen bakın bir yandaki zincirlerimin içine geçiyorum. Yine buraya da 6 tane sık iğne yapıyorum. Bir, 2, 3 zincir. Bir yanındaki zincirlerime 6 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın bu sıramı da bu şekilde tamamen doldurup tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ettim. En son 3 zincirimi çektim. Başlangıçta şurada bir zincir yapmıştım arkadaşlar. Oradan zincirimin içinden geçip şöyle kaydırma tekniğiyle buraya sabitledim. Burada yine bir zincir çekiyorum. Bakın 6 tane sık iğnem vardı. 1, 2, 3, 4 tane yapıyorum bu sırada. Bir başta bir sonda eksilteceğim sık iğnelerimi. 3, 4. Bakın bu şekilde 4 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2 tane zincir çektim burada. Tığma ipimi aldım. Şu ortada 3 tane zincir yapmıştım. İkinciye ortadaki zincirimden tığımı geçiriyorum. Buraya ikili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar tığma ipimi aldım. Aynı noktadan ikili bir tane daha trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim ve hemen yandaki sık iğnelerime geçtim. Birinci değil,
ikinciden başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4. Yine o en son sık iğnemi yapmayacağım. 1 2 zincir çekiyorum burada. Tığma ipimi alıyorum. Ortadaki 3 zincirimin ikincisinden bir ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Aynı noktadan ikili trabzan, 1 2 zincir. Burada yine bir atlıyorum. İkinciden başlayarak 4 tane sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Farklı bir işlem yapmayacağım. Şöyle de gösterebilirim. Hemen sıra sonuna kadar bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, bakın hepsini tamamladım. Şöyle arkadan şöyle bir görüntüm var. Buraya en son yine başladığım yere sabitledim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. 4 tane sık iğnem vardı. İkinciye ve üçüncüye, başta ve sonda bir tane yapmadım, yine eksiltiyorum arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Şöyle biraz önce 3 zincir çektiğim yuva yaptığım yerden bir trabzan yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bakın şu şekilde 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Şu ortada 4 tane sık iğnem vardı. Birinci değil, ikinci. Her sırada ikişer tane sık iğne eksiltmiş oluyorum arkadaşlar. Bir yanındaki bu şekilde 2 tane sık iğne yaptım. Başta ve sonda birer tane eksilttim. 2 zincir çekiyorum. Tığma ipimi alıyorum. Bakın şu oluşturduğum yuvanın içine. Yine burada 9 tane trabzanımı yapacağım. 3 4 5 6 7 8 ve 9. 1 2 zincir çektim. Yine burada ikinci sık iğnemden bir yanındakinden 2 tane sık iğne yapıp 1 2 zincir. Bakın bu sıramı da bu şekilde devam ederek tamamlayacağım. Şimdi ben hemen o kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bütün motifimin etrafını aynı işlemi yaparak devam ettim. Şimdi en son 2 zincirimi çektim. Şuradaki başlangıçtaki zincir çektiğim yerden buraya kaydırma tekniğiyle şu şekilde sabitledim. Şimdi burada ne yapıyorum? Şurada yeşil yaprağımın orta kısmından tığımı geçiriyorum. Önce şurayı göstereyim. Şurada bir yanda ikinci sık iğnem var. 2 tane sık iğne yapmıştım. Önce yeşil yaprağımdan, sonra bu sık iğnemin içinden tığımı geçirdim. Bakın buraya bir tane sık iğne yaptım bu şekilde. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Burada ilk trabzanımın tepesinden bir tane trabzan yaptım bu şekilde. Bir zincir çektim. Tekrar tığma ipimi aldım. Bir yanındaki trabzanda bir zincir, tığma ipimi alıyorum. Bir yanındaki bir zincir, bir yanındaki. Bu şekilde 9 tane trabzanımı üstte de yapacağım. Fakat bu sırada
Aralarında birer tane zincirim olacak arkadaşlar. Bakın. Bir zincir. Ve yine bakın 9 tane trabzanımı yaptım. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Burada yeşil yaprağımın şu 3 zincirlik kısmından tığımı geçirdim. Arkadaki şurada sık iğnemin içinden tığımı geçirdim. Ve buraya bir tane sık iğne yapıp bu şekilde sabitliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Tığma ipimi aldım. Ve yine 9 trabzanımın üzerine 9 tane bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bakın yine 9 tane trabzanımı tamamladım. Burada 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Yine yeşil yaprağımın tam tepesinden tığımı geçirdim. Arkadaki sık iğneden tığımı geçirdim. Ve bir tane bu şekilde sık iğne yaptım. 3 zincir ve aynı işlemi yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Bakın bu krem ipimle son sıram olacak. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bütün kenarlarımı aynı şekilde tamamladım. Şimdi burada 3 zincirimi çektim. Şuradaki başlangıçtaki şuradan arkadan tığımı geçireceğim. İpimi aldım. Burada kaydırma tekniğiyle şu şekilde buraya sabitledim. Bir tane zincir çektim. Ve burada yine ipimi kesiyorum. Ve en son kontür işlemimi yapacağım. Mor ipimle tek sıra bir sıra geçip modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar mor ipimi aldım. Ortada kullandığım çiçeklerimi yaptığım ipimi aldım. Bakın burada şu birer zincir çektiğimiz yerlerden tığımı geçirdim. Ve şu şekilde buraya sabitledim. Şimdi şu aradaki ipimi kenarda çirkin durmasın diye bu tarafa aldım. Bir zincir çektim. Şimdi ipimi bu tarafa alıyorum. Bir zincir daha. Bu tarafa aldım. 3 tane zinciri çektim burada. Hemen bir yandaki boşluğun içine bakın ipimi de arkada şöyle tutacağım. Şöyle hemen bir yandaki boşluktan bir sık iğne yaptım. Şimdi burada yine bu aradaki ipiniz uzunsa yine zincirinizin arasında gizleyebilirsiniz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın bir yandaki boşluğuma sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Bir yandaki boşluğuma sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Ve yine bir yana. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir yanına. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde ilerleyeceğim. 1, 2, 3 zincir. Ve hemen en son boşluğuma geçtim. Ve burada yine 1, 2, 3 zincir. Şuradaki boşluğuma bakın şu şekilde sık iğne ile sabitledim. Burada hemen karşıdaki trabzanımın altındaki zincirli olan kısmına şöyle sık iğne ile doğrudan geçtim. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde bütün kenarlarımı bu şekilde devam edeceğim. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp modelimi bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. 3 zincir çekerek bütün trabzanlarımın etrafını çevirdim.
Şimdi en son buraya geldim ve yine şuraya karşıya ipimi sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve şurada en başta yaptığım sık iğnenin hemen arkasından tığımı geçirdim. Burada isterseniz kaydırma tekniği yapalım. Bir tane zincir çektim ve burada ipimi kesiyorum. Modelimi tamamlamış oldum bu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde modelimi tamamladım. Ben şöyle bir de tonlama olarak çalışmıştım morun tonlarını. Krem renginde model çok daha fazla kendini gösterdi diye düşünüyorum. Siz dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Birleştirme yapmak isteyen arkadaşlar şöyle 3 zincirlik kısımlardan birleştirerek devam ederler. Bu modelde çok güzel yatak örtüsü yapabilirsiniz. Çok güzel kırlentler yapabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz. Dilerseniz bebek battaniyesi olarak yapabilirsiniz. Bebe yünü kullanarak. Modelim bu şekilde. Çok şık, çok güzel 3 boyutlu bir model oldu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.